Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Ziyaretçilerin video saatindesiniz. Başladığımız günden beri varsa var yoksa yok diyerek bu yola başladık. Ziyaretçiler anı yaşar, sadece gerçekleri izler. Biliyorsunuz birçoğunuz terk edilmiş yerleri çok seviyorsunuz. Terk edilmiş köyleri çok seviyorsunuz. Birçoğunuz mağaraları çok seviyorsunuz. Ama ben 2023'ten beri söylediğim tek bir şey var. 2026'nın ikinci yarısından sonra bazı gerçekler ifşalanacak, ortaya çıkacak. Ve zaman içerisinde de görüyoruz ki gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Belki kızıyorlar videolarımı izleyenler. Yerin altına gireceğiz. Girmek zorunda kalacağız. 2023'ten beri bunu söylüyorum. Ben doğruyum demiyorum. Belki birçoğunuza itopik geliyor. Belki birçoğunuza hayal geliyor. Ama videolarıma baktığınız zaman bizden binlerce yıl evvel insanlar bir şekilde gökyüzünden saklanıp yer altına indiler. Kayaları, yerleşkeleri elleriyle oyarak kiliselerini, ibadethanelerini, hayvan barınaklarını, tüm yaşamlarını yeri geldi kayaların içine, yeri geldi yerin altına oyarak orada yaşamı seçtiler. Bu bana hep şöyle geldi. Yani Roma'dan kaçan Hristiyanlar değildi bunlar. Yani bu kadar büyük yeraltı şehirleri, bu kadar hala bilinmeyen, bulunmayan, biliyorsunuz bulunan işte Göbekli Tepeler, şunlar bunlar. Bunlar sadece bilinmeyen çok yer ki bunları siz Ziyaretçiler kanalında çok izlediniz. Türkiye'nin birçok yerinde, ben hep söylüyorum, Türkiye'nin altında daha 7 tane 8 tane belki onlarca Türkiye var. Her uygarlık bir şey bıraktı. Bizler bu bilgilerin doğrultusunda bu bilgileri araştırarak kendi doğrularımızı, doğruyu bulmak adına sizlerle paylaşıyoruz. Girdiğimiz yerlere baktığınız zaman binlerce yıldır ayakta. Duvarlarında çatlak yok. Bu kadar güzel bir mimariyle, bu kadar güzel bir mühendislikte nasıl yapıldı? Bugün yerin 9-10 kat altına indiğinizde yeryüzündeki oksijenden daha temiz oksijen var. Bu yalıtımı nasıl yaptınız? Bu teknolojiyi nasıl yaptınız? Ben hep söylüyorum, Ademoğlu mu yaptı, başka varlıklar mı yaptı? Ama bilinmeyen bir gerçek. Hala bunlar araştırılıyor. Dedim ya, 2023'te şunu söyledim. Sığınak yapmalıyız. Avrupa bunu yaptı arkadaşlar bizden önce. Bundan 10 ay evvel biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'ndan bir yasa geçti. Türkiye'nin 81 vilayetinde TOKİ'ler yeraltı sığınakları yapacak diye bir karar çıktı ve başlandı. Bizler biliyorsunuz Ziyaretçiler Köyü'nü kurmak için yola çıktık ve başladık. Çeşitli araştırmalar sonucunda şunu öğrendik. Yerin 6 metre altına hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti size izin vermiyor. Ama ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni bir kanun tasarısı sunuldu meclise. Yerin artık özel arazinize, yerin 25-30 metre altına sığınak yapma izni Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yürürlüğe girdi. Şunu söylüyorum, düşünmek lazım. Bakmayı bırakıp görmek lazım. Neden 2026'nın ikinci yarısından sonra bunlar olmaya başladı? Avrupa bunu çoktan geçti. Neyse, çok uzatmayayım. Ziyaretçiler 34 Instagram adresinden seyrediyoruz. Bu hafta sevgili tatlıcı Serkan, onu da Instagram'dan takip edin. Linkini açıklamalara koyacağım. Serkan gezen, buraları iyi bilen bir kardeşimiz. Görüştük. Birkaç yer söyledi. Baktık ki buraların çekilmesi lazım. Ve sevgili tatlıcı Serkan ve sevgili Ersin'le beraber geldik. Şimdi biraz sonra yine yerin altına ineceğiz. Binlerce yıl evvel yapılmış, işaretler konulmuş muazzam bir mühendisliğin içine gireceğiz. 2 haftadır video çekemiyorum. Evet, haklısınız. Bu arada kitabımızın serisi olan Evim Yerin Altı sona doğru Trendyol'da satışta. Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Yarın arkadaşlar, bu videoyu siz cumartesi akşamı izliyorsunuz. Yarın yani 14 Haziran Pazar günü saat 14'te 4 Levent Artuk Bey kahvede olacağız. Bekliyoruz. İstanbul buluşması yapıyoruz. Çok uzatmadan, evet sevgili Serkan. Merhabalar, herkese sevgi, saygı, hürmetler bizden olsun. Yeraltı şehri. Burası tek gözlü bir yer değil, çoklu gözlü bir yer. Şimdi biz sadece bir noktasından giriş yapacağız. Diğer noktalarına doğru da bağlantıları var. Burada başına gelen ilginç bir olay vardı. Anlatmak ister misin? İlginç bir olay. Ben normalde cinlerin insanlarla böyle temas edemeyeceği bir düşüncesi vardı bende. Ama arkadaşla birlikte girdiğimizde içeride öyle bir köpek sesi duydum ki yerin 3 kat altındaydık. Yani sadece yarasaların olduğu bir yer. Sanki köpek sesi yanımızda. Sadece tek bir tiz sesi çıkıyordu.
Yani ne hırıldama ne nefes alma, öyle bir köpek sesi, sadece havlaması çok farklı geldi. Yakında dibimizde gibi bir sesti. Öyle bir şey yaşadım. O günden sonra ilk defa mı ineceksin? O günden sonra ilk defa ineceğim. Hadi bakalım. Sizlerin verdiği cesaretle diyeyim. Estağfurullah. Sen zaten o cesareti bulmuşsun. Serkan Instagram kanalının ismi neydi? Serkan Kaynarca. Kaynarca Serkan. Ben o zaman şu an altta geçiyor arkadaşlar Evet. yazıda. Instagram'dan da sevgili Serkan'ı takip edin. Bir de buradan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Serkan da bundan çok mağdur. Ben de çok mağdurum. Arkadaşlar tabii ki define bir umuttur. Hepiniz bir umut peşindesiniz. Ama bizlere define ile ilgili bir şeyler sormayın. Çünkü bizler bilmiyoruz. Bakın bazılarınız çok komik. Instagram'da paylaştığım reelslerde yazıyorsunuz. Tabii girdin defineyi buldun sonra çekiyorsun. Arkadaşlar biz defineyi bulsak buraları niye çekelim? Bir de hala mazot parasını niye arayalım? Evet, benim başıma da çok geliyor. Ben de çoğu zaman diyorum ki buradakiler diyorum acından ölmüş, çekmişler gitmişler. Şu anki durumdaki insanlar da sefil diyorum. Evet. Bize mi kaldı diyorum. Yani Sürekli burada çobanlar var, geziyor, dolaşıyor. tabii buralar yıllar evvel zaten Serkan dönem soygunlarına uğramıştır. Tabii insanlar umut hep söylerim, plastik şişeyi sulatır. Evet. Onlar da bir şeyler arıyorlar ama buralarda yok, artık kalmadı. Buraların sadece aslında hep şunu söylüyorum dostlar. Bize binlerce yıl evvelden işaretlerle bir mesaj veriyorlar. Şunu unutmayın. Yine söylüyorum, çok itopik gelecek ama yer altında hala bir yaşam var. Sevgili Ersin'im, sen bir şey söylemek ister misin? İyi seyirler. İyi seyirler. Ersin genelde konuşmayı sevmiyor ama ben de inadına onu çekiyorum. İnadına Ersin'i çekiyorum. Hazırlanmış. Ben montumu giymedim Ersin. O zaman şöyle yapayım. Dostlar, videomuz devam ediyor. Bir yere ayrılmayın. Evet dostlar, hazırlıklarımızı yaptık. Montumuzu giydik. Bakın. Buralar tabi dediğim gibi binlerce yıl evvel buralarda bir yaşam vardı. Hep söylüyorum. Tarih, uygarlıklar buralara bu taşları yaparken bize bir şey anlattılar. Bakın. Herkesin en çok sevdiği Tümülüs tepeleri. Ama oralara girmek inanın çok zor. Ama bu kayalarda emin olun işaretler var. O zaman Ersin'im, fenerimi aldım mı? Aldım. Her şeyimiz hazır. Buranın zaten baktığınız zaman kaya yapısından, bir de bu aralar arkadaşlar ekolojik denge öyle bir bozdular ki kene çok fazla, dikkatli olun. Yılan ve kertenkele popülasyonu çok fazla. Bak burası mesela bir yerleşkeymiş. Böyle başlamış. Şimdi buradan şunların hepsinin bir anlamı var arkadaşlar. Kimine göre kandil, kimine göre sunak. Ama emin olun bunları buraya yaparlarken bir şey anlatmak istediler. Ersin'im buradan giriyoruz değil mi? Evet abi. O zaman ya Allah ya Bismillah buradan. Yine en çok sevdiğimiz Serkan sürünmeceli. Biraz sürüneceğiz. Sürüneceğiz ve çamur ve pislik. O zaman şöyle yapalım, ışıklarımızı açalım. Ersin önden mi Buraya gidersin? bir kısmını arkeolojik kazı yapmışlar. Yapmışlar mı? Bir noktaya kadar götürmüşler. Hatta birisi önden gidiyormuş. Tokadıymış. Allah Allah. Şöyle ben. Köylüler çalışmış ya. Köylüler diyor. Tamam diyor. Yeşillikler çok kötü kayıyor. Evet evet. Ya bu sene yağmur çok oldu. Çok dar değil Allah'tan. Değil mi? Ersin. Şöyle ben bir gireyim. Ha, içerisi pislik dolu tabii. Ademoğlu gelmiş buraya. Eldivenimi unuttum ama olsun, yapacak bir şey yok. İçeride çok güzel serin bir hava var. Bir oda gibi burası. Evet. Suyun düştü. Şimdi. Ben de. Tamam. Ha, su düşüyor. Evet, ben bu. Evet. Büyük bir odaya girdik.
Şimdi burada büyük ihtimalle kapağı kırmışlar. Şurası kilit nokta. Evet. Burada yuvarlak bir kilit taşı olması gerekiyor. Çünkü büyük ihtimalle dediğin gibi bu molozlar onları gösteriyor. Şuradan girdiğin zaman sağda ve solda kandil koyma yerlerini görüyorsun. Burayı karşı dışarıdan gelecek tehlikelere karşı kapatıyorlardı. Sonra büyük ihtimalle Buradaymış. evet böyle buraları şöyle bakalım bize ne işaretler bırakmışlar. Neler anlatmışlar. Buraları elleriyle yapmışlar. Ben de tam ona bakacaktım abi. Şurada bir kandil koyma yeri değil herhalde. Bakayım mı bir abi? Bir yere gidiyor mu diye. Yani yok. Kapalı ama içinde bir yuvarlak işaret var. Buralar büyük ihtimalle kandil koyma yerleri. Buradan aşağıya gidiyoruz. Hafif nem almış. Ersin sen şu kamerayı alsana kanka. Hemen tutayım abi bir saniye. Ben bir bakayım Ersin. Evet. Güzel bir sürünme deliğine başlıyor ve çok güzel bir hava geliyor. Temiz hava mı? Çok güzel. Kuyular var bir anda çıkıyor. Boşluğa çıkacaksın. Ona hemen önünde kuyu gibi değişik şeyler var böyle yeşilmiş. Hatta ilkinin bir tanesi düşmüş öyle. Şimdi bakalım tabi. Şimdi dedim ya arkadaşlar videonun başında da ekolojik denge o kadar bozuldu ki yaz geldi. Dikkatli olalım. Keneler çok çoğaldı. Yılan popülasyonu çok çoğaldı. Hadi bakalım Ersin. Sen arkadan gelirsin. Ben her zaman olduğu gibi aynı taktik dizlerimin üstünde. Yani bakın binlerce yıldır burası yüksek bir yerden giriyorsunuz. Ha, orada kuyu var. Evet, burada bir kuyu Tuzak var. gibi. Evet, bu büyük ihtimalle şimdi burada da göstereceğim. Bir hayvan leşi artık çürümüş. Dediğim gibi tuzak gibi yapıyorlar. Şöyle göstereceğim. Şimdi burada bir ileride kilit taşı var. Buradan geliyordu. Ersin büyük ihtimalle burada kilit taşı yoktu. Buraya bir tuzak veya tahıllarını falan sakladıkları yer olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bak burada da Ersin. Bunlar büyük ihtimalle şimdi biraz sonra inceleyeceğim. Dikkat et abi. Kapağı varmış. Su biriktirme kuyusu olabilir burası. Çünkü şuralarda şimdi ona bakacağım bak. Evet Ersin. Bak. Şu yerdeki kanallar dışarıdaki suyu getiriyordu. Oraya dolduruyordu. var. Yani sağ sol. Ben buraya giden arkadaşla o şekilde tarif etmiştim. Bunda ağırlar var. Yani burada tabii hayvanların da besleyebilirler. Ama dediğim gibi işte düşünmek lazım. Burada bir oda var. Dediğin gibi Serkan'ın söylediği gibi ama ben buranın bir avul olduğunu düşünmüyorum. Çünkü girdiğim yeraltı şeylerinden doğru Serkan şöyle düşünüyor. Bak şimdi. Yukarıdan indik. Yukarısı tepeydi, doğru mu? Aşağı doğru geldik. Şimdi buradan bir koridor gidiyor. Orada bir kilit taşı var. Solunda bir pencere var. Burada bir pencere var. Şurası sonradan mı kırıldı bilmiyorum. Ama şurayı iyice bir çekelim. Geniş bir alan.
Buralar dediğin gibi ağıl olarak hayvanların sakladığı yer de olabilir Serkan. Ama ben öyle düşünmüyorum. Sizler yorumlarda belirtin arkadaşlar. Buralar dinlenme odaları veya şöyle baktığın zaman hani şu mantık Serkan bana şey geliyor. Evet. Hani hayvanlarını bağladıkları yerler olarak olabilir. Şuralar mesela. Şunlar. Böyle baktığın zaman şöyle giren çıkan yani ama şunu da düşünüyorum. Belki de burada tutsaklarını saklıyorlardı. Tutsaklarını zincirliyorlardı. Yarasa. Evet, yarasa bizim bu yerlerde yarasa popülasyonumuz çok fazla. Ama şu bir gerçek. Binlerce yıldır burada bu kadar depremler olmasına rağmen hala ayakta. Mesela şu olay. Demek ki burada bir kapı gibi bir şey vardı. En boşluk aşağıda da var. Bak buradan da bir giriş var. Bizim çıktığımız yerin öbür diğer tarafı. Mesela bak Ersin burada çok farklı bir taş var. Bu taş dışarıda. Neyse o dışarıya sonra çıkacağız. Şu içeriği şey yapalım. Ayağın mantığına dikkat et ki bak bu yukarıdaki oyun aynısı burada ya. Evet. Bak. Burada Aynı da şey, büyük evet. ihtimalle Bir kapı mekanizması gibi bir şey varmış. Mesela bak şuralarda acaba bak onlar da dediğin gibi acaba hayvanlarını besledikleri yer mi? Ama şurası büyük ihtimalle su depoladıkları yer. Bir yer geliyor sanki arkadaşlar. Evet. Üstü kapatılıyormuş. Karşı oyun o taraftan mı geliyor orası? Evet. Serhat abi bak şurada bir oyun var. Evet. Yani Yok. Kapalı sadece. ama doğal işte oradaki dışarıdaki suyu buraya tutuyor olabilirler Ersin. Aynen. Ama işte hep diyorum ya neden? Yani. Serkan neden kaçtılar sence yeryüzünden? Ucu açık bir soru. Herkes bir yorum yapabilir. Belki gökyüzünden bir tehlike vardı. Evet. Belki teknolojiler o kadar çok ilerlemişti ki Evet. bir nükleer saldırıdan da kaçmış olabilirler. Evet. Her şey olabilir aslında. Ama ben Çünkü artık biz geçmiş zamanı çok geri kalmış olarak ne kadar düşünsek de Evet, onlar Kur'an'ın bizi aydınlattığı bazı ayetlerden anlıyoruz ki teknoloji ileri de boyutta bir topluluk da yaşamış. Evet. 18 bin alem var bilinmeyen. Yani bir de Yani- mesela Nuh tufanında Nuh'un gemisinin öyle basit bir tahtayla yapılmış Tabii. bir gemi olduğu düşünülemiyor Bravo. mesela. Ben de onu- Çünkü o kadar bir varlığı, Tabii. canlıyı içine koymak Aynen. öyle iki tahta çakmayla olmaz. Demek ki teknoloji çok ilerideydi. Bizim beynimiz resetlendi. Belki biz unutulduk. Aynen. Fazla geriye gitme. Ya da uyutulduk ya da unutulmamız istendi. Arkadaşlar Serkan çok güzel konuştu ve hep söylediğim şey yani ben bunu buralara girdikçe buraların ciddi anlamda bir mühendislik harikası olduğuna inanıyorum. Ve dediğim gibi artık teorisi bende bitti. Hani Romalılardan kaçan Hristiyanlar öyle bir şey yok yani bu artık test çünkü hep diyorum ya işte tarih yazıldı ama artık gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor ve çıkacak da. Devam ediyoruz. Romalılardan kaçan Hristiyanlar 2000 yıllık tarih. Ama Tabii. böyle yeraltı şehirlerine baktığımızda 6-7 bin yıllık tarih. Tabii. Daha da bilinmiyor. Daha da tam olarak bilim adamları söyleyemiyorlar. Burada mesela şimdi mesela ben şurası acaba sonradan mı kırıldı yoksa var mıydı? Mesela buraları oyarken labirent gibi bu kocaman taşı büyük ihtimalle burada bu kilit taşını yaptın. Çünkü dışarıda yapıp sokması mümkün değil Serkan. Evet. Yani bunu yaptın. Buradan gelecek tehlikeye karşılık buraya odun sıkıştırmışlar. Bu üstümüze düşer mi? Düşmez. Ben buradan geçebilir miyim? Geçerim. Şöyle göstereceğim. Bir kut diye ses geldi. Ben altı boş. Altı boş. Serkan istersen hiç uğraşma onunla. Koy onları buraya taşımayalım. Şöyle kenara koyalım. Buradan döneceğiz değil mi? Buradan gidiyoruz. Evet tamam. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Buradan iterek Ersin bir tehlikeydi. Ersin'i tehlikeden yok etmek için şu sürgü Böcek kapıyı gibi ezildim. kapatıyorlardı. Yani girmesi mümkün değildi. Yani bunlar hep tasarlandı. Şöyle yapalım. Devam edelim.
hafif tilki çakal pislikleri. Ve buradan böyle muazzam tünellerde içeride hayvan pisliği çok. Böyle geniş bir odaya giriyorsunuz. Böyle büyük ihtimalle yukarı çıkıyorsunuz. Ersin'im Geldim abi. geliyor. Evet evet. Ne kadar güzel yapmışlar değil mi? Şimdi mesela bak. Şurada büyük ihtimalle yukarı bir çıkış var. Buraya bakarız. Çok muntazam işçilik yapmışlar. Şöyle bakalım. Sen de şöyle. Bak şimdi. Orası. Oo. İşte bu mesela şuradan şimdi biraz sonra eğilip bakacağım burası gidiyor mu diye. Böyle bir şey yapmışsın. Ve aşağıya da katman katman iniş yapmışsın. 3, 6, 9 metre. Ama sonu kapalı. Şöyle bir ışık tutacağım Ersin'im. İstersen ben tutayım abi sen. Şöyle baktığın zaman sonu kapalı. Dibindeki Ve ne? içeri şöyle bakayım. Bir hayvan Kemikler düşmüş. var. Kemikler düşmüş, hayvan düşmüş. Şeyler, böcekleri görüyor musun abi? Evet evet. Büyük böcekler, leş yiyiciler var. Şey neydi? Şurası gidiyor mu? Şuraya bakacağım. Ersin. Neresi, şura mı? Bir baksana Ersin'im orada. Yavaş. Yavaş kafana vuruyor az daha. Yok abi. Gitmiyor değil mi? İn gibi bir şey de. Bakayım yine de ben. Hayvan mı açmış acaba? Aynen hayvan açmış abi. Ersin tam arkanda çukur var. Dikkat et. Tamam biliyorum. Kafanı kaldırma birden. Gördüm. Taşı görüyor musun? Evet, şimdi- Oradaki taş sanki şey gibi böyle. Ersin'im böyle geçireceğim. Sen öne gelme abi. Taşlar sanki betondan taş gibi böyle. Ya betondan değil de Serkan biz Şeytan bunu için çok ben karşılaşıyoruz. bunlarda. Deniz çakılı bunlar. Dere ve deniz taşı. Birçoğu. Biz bunu yer altında çok görüyoruz. Taşın değişikliğine var. Tabii. Şimdi burayı yapanlar sıva mı yapmış böyle? İşte mesela şimdi orayı da çekeceğim ama Kasma değil biz yerin Serkan şöyle söyleyeyim 8-9 metre 10 metre hatta 20 metre altlarından bu harcı çok görüyoruz. Yani bildiğin deniz ve birçok yerde de biz videolarda var. Deniz hayvanları var. Yani toprağın içinde bu şeyin içinde deniz hayvanları kabuklu hayvanlarından var. Yani bu sadece oyma değil, sonradan üzerinden sıva yapılmış, İşte beton yapılmış. büyük ihtimalle çünkü binlerce yıldır ayakta. Veya işte hani acaba Nuh tufanı denilen tufandan sonra suların altında kaldıktan sonra buralar sular altında mıydı? Mesela şimdi Ersin'in arka tarafında şuradan geçerken şöyle bir geçebilir miyim Serkan? Hemen şöyle geç. Yavaş kafanızı çarpmayın. Hani şuraya baktığınız zaman bildiğiniz hafif kuarslaşmış taşlar da var. Demek istediğim şu, sadece burada kayanın yapısından dolayı oyulmuş değil de sonradan sanki üzerinden Mümkün. şey demiş böyle sıva yapılmış, badana yapılmış ya da güçlendirilmiş. Mümkün olabilir. Serkan şöyle düşünüyorum. Çünkü burası bizler nasıl bugün keşfettiysek bizden yani burayı yapan uygarlıklardan sonra birçok uygarlıklar da buraları restore etmiş olabilirler. Bak dümdüz bak. Hat Evet. halinde bak. İki katman burası. Aynen. Işık engel oluyor musun? Yok. Yani şimdi burası atıyorum 3000 yıllık diyelim ama 3000 yıl evvel yapıldığını düşünelim. Ama 2000 yıl sonra birileri gelip yine buraları kullanmıştır. Ama hala mesela böyle mesela bak burada şeye başlıyoruz Serkan. Alt taraflar toprak. Ve bir çıkışa doğru gidiyoruz. Ama buradaki detay şu. Hani tavanlardaki şu olay. Bunu yapmaktaki amacı ne? Yani bunu böyle yuvarlak da yapabilir. Demin gördüğünüz kare de yapıyor. Şunu yaparken bile bir şeyi hesaplamış yapmış. Ya havanın buradan girişini veya suyun buradan soktu. Çünkü bak
Şu an yerler toprak, yukarılar gördüğün gibi bak hala deniz kumu. Yumuşak mı abi kum? Yumuşak. Yani işte o çok değişik bir şey. Mesela bu şöyle bir şey var. Mesela bu Çamur mesela su almış. ne kadar yağmur yağarsa yağsın suyu sadece burada görebilir. İçerilere su girmiyor. İşte bu mühendisliği nasıl yaptın? Mesela şunlar. Şu delikler mesela. Şimdi Dikkatli ol abi kaymasın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şunların bile bir amacı var. İşte dedim ya. Şunları hayvan bağlamak için mi yaptın? Yoksa esirleri tutmak için mi yaptın? Şöyle baktığın zaman Burası bir hayvan barınağı mı yoksa bir ordugah mı? orgah mı? Hani benim hep aklıma şey geliyor. Şuralara şöyle yaptığın zaman bir şeyler bağlaman lazım. Bu ilk akla gelen ne oluyor? Ya hayvan ya da Esir alanı. esir alanı. Çünkü baktığın zaman büyük bir yer. Orada bir çökme olmuş. Burada mesela şurayı şapel gibi yapmışsın. Şuraları böyle neden yapmışsın? İşte bunlar bak yine baktığın zaman bildiğin sanki beton Halısı dersin. dökülmüş. Evet. Sanki burası şey gibi. Bak tavan dümdüz. Sığınak gibi. Sonradan yapma. Bak buralar katmanlar sanki sıvı yapılmış gibi. İşte şu mantık şey olabilir. Yani burayı yapanlardan sonraki gelen uygarlık burayı farklı restore etmiş olabilir. Yeni kiracılar. İşte her uygarlık kendine bir yer yapıyor. Mesela bak şimdi farklı bir yerden girdik. Oh, şurası. Ersin'in burası sende. Ben yoruldum. Şuraya gibi bakıp gelsene. Dur bir saniye geçeyim abi. Gel. Geçebilecek misin? Kafanı dikkat. Var ya. Böyle savaş Bak. muhat olsun. Sığınak hiç lazım olsun. Evet. Ben buraya geldim. Serhat abi bak olayı görüyor musun bak. Evet. Şimdi sana bir şey soracağım. Çivilere bak. Evet. O çiviler Sonradan yeni. mı Sonradan. acaba? O çiviler yeni dönem Ersin. Çin mi? Çiviler. Evet. Dediğin gibi. Şu ileriye bir bakıp gelsin Ersin. Ne oldu? Al Bak. kamerayı da al. Dur, bir saniye abi. Sen oraya bak. Bak ben dışarı çıkıyorum. Tamam abi. Şuradaki ne parmayan bu yeşil. Elimizden bir şey mi düştü? Şu bir şey yok. Her şeydir. Kırat ışık alırız onu. Tamam kırat ışık. Abi burası çok güzel. Ufak bir oda. Yani böyle bir şey parlayacak mı hareket? Buranın da Burada da yakınım ya. ortası da çökmüş abi. Buradan al. Gidiyor mu orası? Şu anda gidiyor. Aynen dediğin gibi. Buranın böyle bir atmosferi var ki ben buraya girdiğimde 2 sefer girdim. İkisinde de beni var ya 2 gün kendime gelemedim. Burası kapanmış. Şu taş bir yerden düşmüş gelmiş büyük ihtimalle. Şu taraf şöyle. Yavaşça devam edelim. Burada farklı bir büyük alan daha geliyor karşımıza. Şöyle durayım. İyi rutubet var. Koku çok ağır. Buradan da başka bir yerden herhalde aynen burada ayakta durabiliyoruz en azından. Güzel yarasalar da var. Şurası. Aynen burası da bir çökmeler falan olmuş. Büyük ihtimalle gitmiyor bu kadar.
yapı farklı yerlerden bağlantıları olan bir yer. Aynen. Şurada yine bir değişik. Allah. Kapı yapısı bu şekilde. Şurası yıkılmamış olsaydı girilebilecek bir yer miydi? Zaten görüyorsunuz. Şey yapmış. Değişik bir ses duydum da. Aynen. Yine köşelerde bir yaban hayvanın pisliği var burada. Büyük ihtimalle şurası tilki yuvası olabilir. Burası tamam. Sağda mısınız, solda mı? Buradan Çıkıştayız kanka. sağa doğru geliyorum. Gel gel. İnsanların şeyinde böyle çoğunluğunda değil de Diğer taraftan da bir ince çıkış var. Evet. hoşuma giden bir şey oldu mu? Onu ortaya koyduk, benim hoşuma gidiyor. Tamam. Kendimin hoşuna gittiği için yapıyorum. Durduruyorum abi. Ersin dön bana. Arkadaşlar şimdi buradan tekrar yukarı çıkacağız. Burada biraz mola verdik. Videomuz devam ediyor. Şimdi dostlar biraz mola verdik. Mola verirken şunlar dikkatimi çekti. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Şimdi tekrar içeri gireceğiz. Böyle bir çıkışa çıktık. Ama tabii burası ciddi anlamda dikenler var. Burası da zamanında demek ki yıkılmış. Şimdi geri dönüp şu biraz evvel sola giden yere gideceğiz. Burada da şunlar dikkatimi çekti otururken. Taşlardaki şeyleri görüyorsun değil mi Ersin? Bak. Mesela şu taşın üstündeki şu desenler hep insan yapısı şuralar. O zaman İnsan eli iyi değilmiş. yavaş yavaş sen gittiğin yere. Tabii insan eli değmiş buralara. Şuradan devam edelim. Şimdi ben video çekerken bir şeye dikkat ettim. Bakalım izleyenler dikkat edecek mi? Ziyaretçiler izleyicisi dikkat eder. Bak mesela dediğin gibi Ersin şu debi gittiği yer. Bunu kilit taşı mı koydun buraya? Ne yaptır acaba? Bak o ortada bir çukurluk var. Ben oraları çektim mesela. İstersen geçebilirim. Hem de sen hem de kendi gözüne de görmek istersen. Yok videoda Gidelim. izlerim. Şuradan şu demin sonra gideriz dediğim yere doğru gidelim. Yani orayı es geçmeyelim abi. Evet. İnşallah gidiyordur. Yani ama bak içeriye girince hava daha temiz. Ya işte zaten Ersin Dikkat et. hep söylediğim şey o değil mi? Nasıl bir mühendislik yaptın ki? Bak şu an dediğin gibi içerideki hava daha temiz. Sırtlaşları var. Senin içeride böyle sırtlı var. Onu güzel ayarlamışlar. Şuraya bakmıştık. Evet baktık buraya abi. Şuradan geldik. Evet abi. Şimdi şuradan yavaş yavaş Ayağında ince toprak var. Dikkat et kaymasın. gidelim. Yukarı doğru çıkıyor. Burada bir şuraya odaya gireceğim Ersin. Büyük bir oda var.
Çok mu büyük abi? Şuradan sakine. Evet. Bak burada büyük ihtimalle Ersin. Evet. 2 tane. Bak biri şuradan, biri senin önünden. Evet. Şu taş da oradan mı geldi? Taş mı ki? Şu arkadaki büyük kaya parçası. Kırmışlar. Yani buranın taşları çok büyüktür. Ama şurası. Şu parçası. Şu parçasıdır. Demek ki buradan da bir evet çıkış var. Ersin. Yukarı doğru çıkıyoruz. Ama var ya Türkiye'ye nasıl ekonomi ediyorlar? Geliyor da buralar Dışarıdaki sesi içeride daha yakından net duymak için mi ki? Bu rekorlu mesela biz burada konuşuyoruz. evet. Oraya nasıl geliyor? Bak burada bir sanki yavaş. Burada mı? Oh, ne oldu? Serafin olmuş. Oh. Yavaş. Burası O zamanki şu Yüzükler Efendisi'ndeki küçük boylular vardı ya, neydi onlar? Ersin. Dur abi. Basamaklara baksana. Abi bak boy 1.85. Bak. Adım atışıma bak. Evet. Şimdi Burayı şöyle arkadaşlar. Şuradan çıktık. Basamaklar çok enteresan. Böyle büyük bir alan yapmışlar. Sanki Ersin bir mabet gibi mi? Ortadan ikiye ayrılmış. Şurada çünkü böyle bir sanki Mezar alanı mıydı acaba? şu yerdeki yerler hani mezar işareti mi bilmiyorum ama değil bence. Çünkü şurada bir kapı var. Buradan aşağı iniyorsun. Evet. Burası artık şöyle çekilsene Serkan'cığım. Şurayı göstereyim. Şöyle çok güzel bir giriş var. Şimdi biraz sonra dışarı çıkacağız. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bak zaten Serkan dikkat etti mi bilmiyorum ama şöyle uzaktan çekelim istersen. Hayır. Onu alırım. Onu düzeltmem lazım. Şimdi şurada bir şöyle dışarıdan baktığın zaman biz şu taraf şunun arkasından girdik değil mi? Arka tarafından aşağıdan girdik. Şu an biraz tepeye çıktık. Çünkü şu herkesin en çok sevdiği yüksek tepe. Herkes buna bayılıyor. Arkadaşlar ama bunu açarsanız ölürsünüz. Sadece büyük bir bu tümülüsler büyük bir mühendislik harikası. Şimdi şöyle bak. Güzelce kesmişsin. Şurada bir oturak gibi bir yer yapmışsın. Oraya işaretleri koymuşsun. Yetmemiş. Gelmişsin. Buraya şu motifleri yapmışsın. Şurada büyük ihtimalle bir işaret yapmışlar. Burada bir Franks mi vardı? Zamanında bir yazım vardı bilinmez ama şunu nerede gördün? Niye yaptın? Böyle bir giriş yaptın ve bizi aşağı indirdin. Ya buranın büyük ihtimalle üstü kapalı gibiymiş abi. Evet, çünkü şurada hani bilmiyorum ama şunlarda şu çerçevelerde eski Franks resimler olabilir. Şu çok enteresan değil mi Ersin? Hani Yani girişe bunu koymuş. Şöyle yapalım. Şimdi dışarıdan. Şimdi bir de zaten şu gördüğün zaman Tümrüs'e de çok yakın. yani Büyük ihtimalle o kral mezarını yapanlar büyük ihtimalle burada yaşadılar. Baksana kayalara Ersin. şuradan bak karşıda bak oyukları görüyor musun? Tam karşında. Evet. Sanki oturma yeri gibi yapmış. Ya da gözetleme yeri olsun. Buralardan dikkatli yürümeliyiz. Evet. Kene çok. Olabilir. Yılan çok. Arkadaşlar bakın.
şeyi bitirdiler. Ekolojik dengeyi bitirdiler. Tabii tabii. Büyük ihtimalle bunların hepsi kapalıydı herhalde. Ya şimdi Ersin'im şöyle. Buralar bir kaya görünümündeymiş. Kaya yerleşkelerini yapmışlar. Evet evet. Şuradaki detaylar. Keza bak. Tabii keza buradaki şu bak detaylar, şunlar. Şurası böyle bak. Sanki bir şöyle baktığın zaman sunak gibi mi acaba, veya suyu aşağıya mı veriyordu? Şöyle baktığın zaman kayaları oyarak dışarıdan baktığında bir kaya yerleşkeleri içine yaşam alanlarını yapmışlar. Yeryüzünden saklanmak için. Şu Tümülüs Tepesi'nin de buraya yakın olması aklıma şunu getirtiyor. Krallarına yaptıkları mezarı buradakiler yapmış diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, bakın. Dıştan baktığında şöyle bir kaya görüyorsunuz. Ama içine girdik. Kaya yerleşkesi yetmemiş. Ersin ne yapmış? Yerin altına inmiş. Koridorlar yapmış. Koridorlar havayı düzeltmiş. Kayayı oymuşlar ama aşağıda gördüğünüzde sanki ne tekrardan içine beton atılmış. Evet gibi. evet. Bir içerinden şey yapılmış. Elden geçmiş. Şurası ne? Şuraya bakalım mı Ersin? Bak buralarda da çünkü şu yürüdüğüm böyle yerlerde arkadaşlar mutlaka yürüdüğünüz yerlere çok dikkat edin. Ani çukurlar çıkabiliyor. Abi burası kanal gibi. Burası da Acaba bir çıkış daha mı vardı buradan? vardı, büyük ihtimalle su doldu. Şöyle bir yürüyelim. Çünkü bak Ersin, yapı, kayalardaki işaretler bunun aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Demek ki bunun altı sular içinde kalmış. Buradan çekersen abi bak şuradaki meyili de net görüyor. Tabii bak oradaki işaretleri de görüyorum şu an. Yapı yukarıya doğru çıkıyor. Bak şurada mesela çok, evet. Bak buranın üstü tamamen kapalıymış Ersin. Yani Benim kafamda şu oluştu Ersin. Burada bak şimdi. Kesme taş, bir de şurada da oluklu taş var. Bak görüyor musun? İçeriden çıkmış, büyük ihtimalle bunlar kilit taşları olabilir. Gireceğiz tabii kanka, çünkü adım adım Tümülüs'e yaklaşıyor. Şu an kamerada uzak gibi gözüküyor ama arkadaşlar 600 metre falan. belki o kadar bile yok. O kadar bile yok, evet. Buralarda yılan ve çukurlara çok dikkat edeceğiz. Yavaş Ersin. Bu Ersin atlama uydu. Mesela bak Ersin, bu çiçek lotus çiçeği biliyorsun. Yani mezar çiçeği. Mezar çiçeği diye geçer arkadaşlar. Bu çiçeği gördüğünüz yerin altında mutlaka mezar vardır. Bunlar genelde birisiniz araştırdığınızda, yanlışsam düzeltin, lotus çiçeği olarak geçer ve mezarlık çiçeği olarak geçer. Bunlar mezarların üstünde kendinden çıkarlar. Bir yerde okuduğuma göre yanlış hatırlamıyorum, ekme olarak ekilmiyor mu? Evet, ekmeği olarak kendi Otomatik çıkıyor. Yani çıkıyormuş. mezarlardaki organizmalardan yetişiyor. Bilim adamları yani mezarlık bölgelerinde abi şu an işçiliğine Tabii tabii. Ya şimdi büyük ihtimalle Ersin'im şu yukarısı kapalıymış. Şöyle bir çıkış varmış. yani. Oho. Şu kemiği çok güzel bir hayvan yemişler. Kaburgaları kalmış. Şimdi şurada şöyle bir, şurada ne var? Islak. Su almış. Kurt yemiştir, kurt parçalamıştır ama burası da ıslak, nemli ve gidiyor. Şöyle bir girip bakalım mı Ersin? Nasıl dersen abi, istersen ben geçeyim bakayım. Benim ses duyduğum nokta burasıydı. Burası değil mi? Evet, burasıydı. Aslında buraya gece gelmemiz lazım. Benim ses duydum ya burada dersen.
Biz de otomatik olarak buna gece tutuyoruz. Yani belki hani bir ihtimal şansımız varsa bir bulabiliriz. Sivrisinek. Ersin, Buyur abi. burası ciddi su. Vallahi. Hı hı. Su dolmuş. Sadece o bölge mi komple? Şimdi biraz gideceğim. Yalnız su varsa kaygandır abi yerden. Artık ayaklarım ıslandı. Oo, bayağı su dolmuş burası. O zaman abi hiç kendini boşa ıslatma. Ciddi su dolmuş. Geri çıkalım. Su burasını bir odaya çıkıyor Ersin. Acaba büyük nerede? Şu an tabii çok sinek var. İçerisi çok su dolmuş arkadaşlar. Bu kadar yükseklikte öyle üstü kapalı böyle mahzen. Burası su dolmuş arkadaşlar. Derin midir? Derin. Dizime kadar gelir. Bastığım yer direkt bileğime geldi. Bir oda var içeride. Dize kadar gelir. Ve aşırı sinek var. Su vardı abi. Videomuz devam ediyor. Şu mu Şimdi arkadaşlar, evet. Lotus çiçeği mezar çiçeği diye geçer. Bunun altında mezarlar olduğunu ifade eder. Bunlar dikilmez arkadaşlar. Kendi kendine çıkar. Tekrar yaptık. Oradan çıktık, su doldu. Biraz ilerisine yürüdük. Bakın. Ha. Bak burada büyük bir giriş var. Dikenler çok kötü. Abi duvardaki kertenkeleleri çeker misin? Bak sol yarık da hemen. Bak solda çıkıyor. Evet ki çıkıyor. Ve buranın kertenkeleleri ciddi büyük. Timsah gibi. Timsah gibiler. Yok Bak. ejderha. Şurada da yan tarafta bir şey var. Ve orada basamak var ve burada Orada da basamak var. Burada da var abi. bak Ersin'im. Burası da büyük ihtimalle üstü kapalıymış. Sulu yere geliyor olmasın az önce? Ha bak. Tamam. Bravo. Duvardaki haç işaretine dikkat edelim. Zamanla deforme olmuş arkadaşlar. Bakın. Şu altı. Şurada bir haç varmış. Demek ki bu işaretlerin birçoğu kutsal yerleri gösteriyor. Demin girdiğim demek ki benim gidemediğim yer büyük ihtimalle şöyle bakayım. Su değil de ya Ademoğlu. Şu pisliklerini atma buraya. Keşke su olsaydı. Tabii. Keşke su olsaydı da. Ya burada su yok Ersin. Burası çok geniş bir oda. Şuradan bir kaçış tüneli yapmışlar. O şurada hemen köşede bir Evet. yarık var. Büyük bir... İstersen gidip çekeyim orayı. Yo, şöyle bakarız, dışarıdan da çekeriz. Şöyle baktığımız zaman burada mesela çok enteresan. Bunu su mu yaptı Ersin? Şu olayı su mu yaptı? Su diyeceğim ama. Yani şu ortadaki çukuru ve sanki böyle aşağıya inen bir merdivenmiş gibi değil mi? Şuradan şöyle bir altımıza vermiş. Buradaki şeyler. Ayağın altında mesela abi Evet bak. bir tane Bak buradan o var. değişik bir kanal. Burada bir çukur var. O sulu yer büyük ihtimalle şurası. Bu yuvarlak bir taşmış. Ama bu şekli niye yaptılar? Tavanlara bakalım. Kırdılar mı? Yoksa Büyük ihtimalle kırmışlar Ersin'im. Ersin'im şurası nereye gidiyor? Burası büyük ihtimalle bir yere gitmiyor. oturma alanı gibi hani bu kadar da dar değildir herhalde. Ama Ersin'im şöyle bak. Şuradaki yuvarlak geliyor böyle. Şurada birikim alanı gibi bak abi. Bak. Yani burada fazla da değil ha. Bir karış. Yani bir karış bir şey. Bak. Ve abi bak. Bak. Şu ışığı tuttuğum yerler var ya. Evet. Hep bağlama yerler olsun. Ya işte diyorum ya, acaba hayvanları mı bağlıyorlardı yoksa bir hapishane miydi? Ama dışarı baktığın zaman da haç var. Genelde haçı kutsal
yerlere koyarlar diye düşünüyorum. Emin değilim. Ersin'im şurada bir yer var. Şurası sanki başka bir odaya gidiyor gibi. Mesela burada da şöyle daha değişik yapmışlar. Burası aşağı iniyor gibi, evet. Sırtına dikkat et abi. Burada aşağı doğru meyilli çok büyük bir kilit taşını kırmışlar. Bir odaya çıkıyoruz. Ama bak meyilli aşağı indiğinde hiç fark Çok enteresan, bak şimdi. Bir dakika. Ersin bekle. Şimdi geliyorsun, gel. geldim abi. Gel kardeşim, gel gel gel. Gel gel orada. Bak. Çok büyük bir kilit taşıyla orayı kapatıyor. O kilit taşı oraya giriyor. Oradan gelen tehlikeli yok ediyor. Niye? Gel bak. Bak. Oradan çıkan kilit taşı. Şunu niye kırarlar, ben onu anlamadım. İlk defa Basamak abi. basamak gördüm. Bildiğiniz odaların içinde en büyük burası değil mi? Şimdi ona bakacağım. Şimdi o kadar yeraltı şehrine girdim. Yukarı çıkan basamaklar gördük. Böyle bir yerden çok büyük bir alana üç tane basamak, bakın arkadaşlar. Şu Serkan'ım müsaade. Şu kilit taşı iki parça şuradan gelen tehlikeyi kapatıyordu. Ama şu odadaki mühendisliğe bakın. Şimdi ne var Ersin'im? Kapının önünde bir kutsal haç gördük değil mi? Evet. Büyük bir odaya girdik. Tünelden girdik. Çok büyük bir kilit taşıyla geldik. 3 basamakla iniyorsun. Ve benim edindiğim bilgilere göre şu yapı burada kutsal birileri. Yani o dönemin papazları, kralları, soylularının bir odası gibi. Çünkü neden? Biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bakın tavan tamamen şöyle bakın. Görüyor musunuz? Oyularak yapılmış. Ve burada ne var? Ne desem? Basamaklar, odalar. Burada bir oda var. Ersin şuradan bir baksana. Yani içeride yarasa var. Pardon. Şu sanki bir yarık. Şuraya bir ışık tutar mısın abi? Sanki içerisinde kiremit yok. Yanlış. Yok, kaya. Tamam, Yapı kaya. Yalnız şu güzelliğe bak ya. Abi muhteşem bir şey. Muhteşem ve binlerce yıldır burada. Ve yine... Bak mur izlerini görüyorsun değil mi Ersin? Bak bunun büyük bir ihtimalle karşısı da tam zıtta gelir. Evet. Hatırlıyor musun? Yine bir yerde böyle karşılıklı Evet, evet. desen bulundu. Aynen yapmışlar abi bak. Desenler yine aynı Tabii tabii. Şuraya bir bakalım Ersin'im. Bakalım abi. Sen orayı çekerken ben şuraya bakayım. Sen şurayı bir çeksen Ersin. İçeride yarasa popülasyonu var. Hem de güzel yarasa var. Ben Şöyle şu bir gir. Ben belimdeki- onu koyayım kanka şuraya. Alırız onu. Ben de şuraya bakayım. Bir yavaştan gireyim. Şöyle tam girmeden şöyle bir çekeyim ilk önce. Selamünaleyküm. Yerdeki bu kanallar ne için acaba? Evet. Şey çok güzel. Ama bu acaba taş yeri ama burada galiba bir kirpi galiba ölmüş. Geliyorum abi.
Ama çok güzel bir oda abi. Duvarlarda büyük çatlaklar var ama sırtına dikkat et abi. Yalnız buranın taş yapısı çok farklı abi. Evet. Bak. Şu belli oluyor mu acaba? Duvarda şöyle göstereyim, farklı bir karartı var. Karşı tarafa da giriyorum. Karşı tarafta bir oda, ben girdim baktım. Bir bak istersen. Kafana dikkat et. Aynı, biraz daha ufak. Duvar yapısı aynı. Tavan yüksekliği 3 metre, 3 metreden yüksek. Büyük ihtimalle. Buraya da bak, bir basamakla giriyorum. Bir basamakla giriyorum, bir basamakla çık. Bu taraf son galiba. O taraf son kardeşim. Şurada ufak tefek detaylar var. Şöyle ki şurada büyük ihtimalle bir çatlak yan odayla bağlantısı var. Şuralar defineciler tarafından kazılmış ama buradaki en büyük şey şu. Şu mimari. Tavanına baksana abi, tavandaki taş yapısı çok farklı. Burayı acaba bilerek mi seçtiler? Onları alacağım abi. Ben burada sana bir şey söyleyeyim. Gidip bir gece Burada kalınır. burada kalmak lazım. Serinde. Vallahi burada bir gece konaklanır. Baksana taşın büyüklüğüne. Bu taşı yontun ve burayı kapattın. Bu basamakları yaptın. Bakın görüyor musun? 1, 2, 3 basamak. İşte her şey büyük bir mühendislik. Büyük bir mimari. Tabii hep diyorum ya, zamanla gelen uygarlıklar kendilerine göre de mutlaka büyük bir odaya çıkıyoruz. Ve büyük bir taş, büyük bir oluşum. Burası da ileriden çıkışı var. Yani buradan da bir giriş yapmışlar. Tünelin sonunda ışığı görüyorsunuz. Gitmenin bir anlamı yok. Dışarıdan görürüz. Burası zaten şu sağdaki yer var ya. Bak Evet. hemen dışarı Evet, evet. Sen Evet, göster. sağa dön, ben buradan Tamam. sallarım sana. Şimdi şurada ama hiç zorlama istersen. Görüyorum seni. Çok dar. Bir de dikenler var. Gelecek mi? Dikenlere dikkat et. Yani Burası sanki şey gibi abi. Acil çıkış kapısı gibi. mesela demin o baktığımız yerde şuradan gidiyor. Bak şu tarafa gidelim Serkan. Bak buradan işte bu kuyular çok önemli arkadaşlar. O yüzden böyle yerlerde bastığınız yerlere çok dikkat edin. Dermişim düşermişim. Abi bir tane buradan da bir giriş var. İşte demin o gösterdiğim yer. İçeride biraz evvel gösterdim ya. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Demin o gösterdiğim yer buradan çıkıyor. Şimdi bak burada da yapılar var. Güzel burası. Evet, orada basamaklar var. Komple bu basamaklardan çıkıyorsun
İşte dışarıdan bakıldığı zaman böyle bir kaya görünüyor. Ama altında bir uygarlık var. Dostlar, alan çok büyük. Oradan yürüyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz. Hep söylüyorum ya, buraları yaptılar. Kral mezarı. Açılamamış, açamazlar çünkü. Korkunç bir mühendislikle yapılır. Korkunç tuzaklar vardır. Açılması çok zor. Ama belli ki buranın, bu uygarlığın kralı şu arkada. İşte diyoruz ya hep videolarımızda. Roma'dan kaçmadılar Hristiyanlar. Kaçtılar evet. Ama ondan evvel de buralar yapıldı. Romalılardan kaçan Hristiyanlar kullandı. Her gelen uygarlık üstüne bir taş koydu. Her biri bir işaret koydu. Ve bu işaretlerden bizlere aslında yol gösterdiler. Dediler ki bizler yer altına sığınmak zorunda kaldık. Sizler de yarın öbür gün bizden sonra gelecekler. Buraları iyi inceleyin. Çünkü bakın, kızmayın, İtopik gelmesin. Ben Ziyaretçiler Köyü'nün projesini 21 yıl evvel yaptım. Rabbim nasip etti. Şimdi başlayacağız. 21 tane evimizin olduğu Ziyaretçiler Köyü. Sığınaklarımızın olduğu. Bence sizler de toplanıp köyler kurun. Dünya benim görüşüm bir resetlenmeye gidiyor. Yüzyıllar evvel filmlerde bizlere, bundan 70-80 yıl evvel çektikleri filmlerde bile bizlere aslında yaşayacaklarımızı söylediler. Binlerce yıl evvel yaşadılar. Ben söylüyorum. Bana önce sen yerin altına gir yaşa diyenler, benim girecek çok yerim var. Mesela Serkan ne dedi? Bir şey olsa dedin benim. Evet. Ben zaten gelirim buralara girerim dedin Serkan. Yani yer hazır. Yer hazır. Etrafınıza bakın. Etrafınızı tanıyın. Nerede ne var? Bir afet. Afet deyince sadece depremi düşünmeyin arkadaşlar. Değişik şeyler oluyor. Değişik algılar oluyor. Bakın. Haziran. 12 Haziran. 12 Haziran yarın değil mi? Yarın bir bölüm filmi giriyor. İfşa günü. Neden 2026'nın Haziran'ından sonra? Ben ileriyi görüyorum diye hiçbir şey söylemiyorum. Bazen yazıyorsunuz. Sen bizim öyle medyumlukla şununla bununla. Bana bir de artık arkadaşlar define demeyin. Biz defineyi aramıyoruz. Biz yer altındaki uygarlıkları arıyoruz. Yer altındaki izleri arıyoruz. Size şaka gibi geliyor ama yer altında hala bir yaşam var. Geceleri geliyorduk. Bugün gündüz geldik. Bölge çok büyük. Burada herhalde bayağı bir araştıracağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Serinin ikinci kitabı olan Evim Yerin Altı sona doğru gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Yani yarın pazar 14 Haziran pazar 4 Levent Artuk Bey Kafe'de sizleri bekliyorum. Gelin bir çay iç kahve içelim. Serkan'ım teşekkür ediyorum. Dikkat et arkana gitme. Ziyaretçiler ailesine ne demek istersin? Düşünmekle değil, düşündüğünüzü gidip araştırmakla bir şey sonlandırılır. Ne güzel bir söz. Gerçekten bir şeyi sonlandırmak istiyorsanız, doğru ve yanlış öğrenmek istiyorsanız yerin altına bak. Evet. Teşekkür ederim Serkan. Şey Bizlere yardımcı oldun. Sağ ol, var ol. Değerli vaktini ayırdın bizler için. Teşekkür ederim. Serkan'ın Instagram hesabını şu an koyuyorum. Evet. Yazıda Kaynarca görüyorsunuz. Serkan. Kaynarca Serkan'ı Instagram'dan takip edin. Evet sevgili Ersin. Ben bir şey söylemeyeceğim. İyi seyredin. Ama ziyaretçiler ailesi Yok. Beni alıştırdılar artık. Ben pek konuşmuyorum. konuşmuyor musun? Ustanın yanında hadsizlik olur konuşma. Estağfurullah, estağfurullah. Abi Canım. yalnız şuradan da bir giriş varmış. Evet. Sonu gözüme takıldı. Yok o şey işte demin ben içeriden çektim ya. Sol tarafında büyük ihtimalle orada çökmüş. He var değil mi? Ama alan büyük, şuralara şimdi çıkıp bakacağız. Ama dostlar bakmayı bırakalım, görmeye başlayalım. Bizler sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mesela video bitti ama dolaşırken şu araziye uymayan tek taş. Bildiğiniz mermer. Ve o döneme ait şaraphaneyi göstereceğim size. Kayaların içine yapılmış. O dönemin soylularına şarap üretilen yer. Bakın. Şarap havuzları.
Burada ayaklarıyla mı çırpıyorlar böyle? Şurada çiğneniyor. Evet, orada çiğneniyor. Oradan oluktan akıyor. Buradan. Bir de şurada çiğneniyor. Buradan havuzlara doluyor arkadaşlar. Buranın şaraphanesi. Ve basamak bile koymuş içeriye giriş için. Tabii tabii. Evet. Kapının girişini gördün mü Serhat abi? Yani videoyu bitirdik ama dolaşırken hala bak Yeni yerler, yeni yerler. 200 metre yaklaşık. Burada hep böyle yerin altında yeni yerler dediğin gibi. Kolonlar, sütunlar, odalar, mahzenler, koridorlar. Önümüzde hemen bir çukur var. Evet. Bu böyle gidiyor Ersin. İçerisi çamur, büyük ihtimalle şu tarafa gidiyor. Şurayla bağlanıyor. Evet, oraya bağlanıyor. Evet. Su var zaten, içeride de su var. Girmek isteyip giremediğimiz yer vardı ya. Evet, burası işte. Dur ben şöyle kenara durayım. Çok su. Ama şöyle yapalım Ersin. Şu tarafa doğru gidelim. Bak. Buraları biraz daha böyle Ağustos, Eylül gibi kuruduktan sonra gelelim. Şurada mesela bölgeye bakın. Bak orada giriş var. Büyük ihtimalle su olan yerle birleşiyor. Mesela yer altında bakın üstler, bunların altı hep odalar. Şunlar zaten size gösteriyor neyin ne olduğunu. Şurada mesela. Heh. Evet. Bak lotus çiçekleri. Buralarda demek ki iskeletler var. Bak. Yapı zaten belli ediyor kendini. Yapı diyor ki yer altındayım. Şurada mesela bakın. Şurada bir aşağıya iniş var. Keza yine burada bakın bir yapı. İşte labirent gibi. Baktığınız zaman şuradan da bir giriş var. Otlar kaplamış ama. Tabii. Şöyle baktığınız zaman orada bir giriş var. Evet dostlar. Bitmiyor. Bitti dedik. Ama şimdi harbiden bitti. Yorulduk. Araştırmamız devam ediyor. Düşünmek gerekiyor. Hep şunu söyledik. Ziyaretçiler anı yaşar, sadece gerçekleri izler. Bizler yoruluyoruz. Sizler de bu alın terini lütfen bir saniyenizi almaz. Beğen butonuna basarak ve yorumları ahlak ve topluluk kurallarına uyarak yapmanızı rica ediyorum. Önce öz eleştiri yapın. Sonra bizleri eleştirin. Eleştirinize her zaman açığız. Bizler hep söylüyoruz. Bizler doğruyu yapmıyoruz. Bizler doğruyu söylemiyoruz. Doğruyu söylemeye gayret ediyoruz. Doğruyu araştırıyoruz. Kendi fikirlerimizi beyan ediyoruz. Sizlerle istişare yapıyoruz. Yoruldum. Allah'ın selamı üzerinize olsun dostlar.